Yeni yapılan araştırmalara göre kanser tanısı sonrası tip 2 diyabet hastalarında uygulanan diyet kısıtlamaları hem meme kanseri oluşumunu hem de meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor. Meme kanseri tanısından sonra beslenme şeklinde değişiklik yapanlarda meme kanserine bağlı ölüm riski %20 azalıyor. Araştırmaya göre diyet değişikliği tüm kanserlere bağlı ölüm riskini ise %31 oranında azaltıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Serdar Turhar, ABD'nin San Antonio şehrinde yapılan meme kanseri sempozyumunda sunulan bilimsel çalışmalarda önemli bilgiler verildiğini belirterek şunları kaydetti. Bu çalışmada kanser hastalarına, tip 2 diyabet hastalarına uygulanan şeker kısıtlama diyetleri önerilmiş ve bu çalışma Harvard Tıp Fakültesi tarafından denetlenmiştir. Çünkü tip 2 diyabet hem meme kanseri için büyük bir risk faktörüdür hem de meme kanseri sonrası tip 2 diyabet gelişmesi ihtimali de yüksektir. Bu araştırmada 8320 meme kanseri hastası değerlendirildi. Hastalar her 2 ila 4 yılda bir perhizlerin nasıl olduğuyla ilgili anketleri doldurmuşlar ve araştırmacılar da meme kanseri sonrası şeker yoksunu perhize dikkat eden kişilerde etmeyenler arasında meme kanserinin seyri ve meme kanseri tanısı konulmayan bireylerde de meme kanserinin oluşumuyla ilgili bilgileri değerlendirmişlerdir. Diyabetle uyumlu perhizde daha çok kepek alınması, kahve, kuru yemiş, taze sebze meyve tüketilmesi, doymuş yağların daha az alınması, kırmızı etin daha az yenmesi, diyet içeceklerin daha az içilmesi ve meyve sularının daha az içilmesi yer almaktadır. Bu tip bir diyetin genel popülasyonda şeker hastalığı gelişimini %40 oranında azalttığı görüldü. Bu çalışmada ise kanser üzerine etkisi araştırılmıştır. Şeker hastalığı riski en yüksek olan kişiler menopoz sonrası dönemde hormon tedavisi alanlar ve fiziksel olarak daha az aktif olanlardır. Diyabet riskini azaltıcı diyet, meme kanserine bağlı ölüm riskini %13 azaltıyor. Çalışmada yapılan 13 yıllık bir takipte takip edilen hastaların 2146 tanesinin hayatını kaybettiğini paylaşan Profesör Doktor Serhat Turhal şu bilgileri paylaştı. Bunların 948'inin ölümü meme kanserine bağlı olurken diyabet riskini azaltıcı diyet uygulamalarda meme kanserine bağlı ölüm riski %13 azalmıştır. Tüm ölüme bağlı sebeplerde ise %31 oranında azalma sağlanmıştır. Meme kanseri tanısından sonra bu tür diyet değişikliği yapanlarda meme kanserine bağlı risk %20, tüm ölümlere bağlı risk ise %14 oranında azalmıştır. Dünya genelinde her yıl ortalama 18 milyon insana kanser teşhisi konuluyor ve bu vakaların 2 milyondan fazlasını akciğer kanseri oluşturuyor. Tüm dünyada en sık görülen ve en can alıcı kanser türü olan akciğer kanseri, özellikle sigara kullanımının artmasıyla birlikte toplum sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden önemli bir hastalık konumunda bulunuyor. Türkiye'de her yıl 35 bin insan akciğer kanserine yakalanıyor. Oysa bu kanser türü önlenebilir bir rahatsızlık. Kişinin kendisini koruması ve koruyucu hekimlik uygulamaları sayesinde hastalığın görülme sıklığı azaltılabiliyor. Sigara kullanımının toplum genelinde azalmasıyla akciğer kanserinin en ölümcül kanser türü olmaktan çıkabiliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Profesör Doktor Özlemer, akciğer kanserinin 10 belirtisi ile akciğer kanseri tedavisinde yaşanan 2 önemli gelişmeyi anlattı. Değerli dostlar, sizden ricamız çalışmalarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. 1. Giderek artan öksürük. Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında yer alan öksürük, çoğunlukla başka nedenlere bağlı olduğu düşünülerek yeterince önemsenmiyor. Oysa 2 haftadan uzun süren, giderek artan ve nedeni belirlenemeyen inatçı öksürük, akciğer kanserinin temel göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında balgamda kan görülmesi veya balgam renginin koyu kahverengi olması da akciğer kanserinde önemli belirtiler olarak biliniyor. 2. Göğüs ağrısı. Yine pek çok nedenden kaynaklanabilen göğüs ağrısı da aslında akciğer kanserinin temel belirtileri arasında yer alıyor. Göğüs ağrısı derin nefes alırken, öksürürken
veya gülerken artıyorsa zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. 3. Nefes darlığı. Nefes darlığı ve hırıltılı soluma gibi solunumsal belirtiler akciğer kanserinin tüm evrelerinde ortaya çıkabiliyor. Sinsi gelişen akciğer kanserinin önemli bir göstergesi olan nefes darlığı gerektiği şekilde önemsenmiyor. Yaşlı ve kilolu kişiler nefes darlığını yaşlarına bağlarken, genç kişilerde işlerinin yoğunluğundan doktora gitmeyi ihmal ettiklerini belirtiyor. Ancak akciğer kanserinde erken tanının hayati öneme sahip olduğunun unutulmaması gerekiyor. 4. İştahsızlık ve kilo kaybı. Özellikle aktif sigara içen kişiler iştahsızlığı olursa mutlaka bir doktora danışmalı. Nedeni belirlenemeyen kilo kaybı da akciğer kanserinin önemli belirtileri arasında yer aldığından ihmal edilmemeli. 5. Ses kısıklığı ve yutma güçlüğü. Akciğer kanserinin belirtilerinden biri olan ses kısıklığı ve yutma güçlüğü de tıpkı diğer belirtiler gibi birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Buna karşın soğuk algınlığı gibi bir durum olmaksızın gelişen ses kısıklığında da doktora görünmek gerekir. Teşhis için kişinin yakınmaları, öyküsü ve muayene bulguları oldukça önem taşıyor. 6. Halsizlik. Akciğer kanserinde çabuk yorulma, sürekli yorgunluk hissi ve halsizlik de atlanmaması gereken sık görülen belirtiler arasında. Türkiye'de çok yaygın olan demir eksikliği anemisinden mevsimsel şartlara, günlük hayatın yoğun koşuşturmasından psikolojik sıkıntılara dek birçok nedenden kaynaklanabilen halsizlik, günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladıysa ve solunum şikayetleri de eşlik ediyorsa, akciğer taraması yapılmasının ihmal edilmemesi gerekiyor. 7. Parmaklarda çomaklaşma. El ve ayak parmakların uçlarındaki yumuşak dokunun şişip yuvarlaklaşmasıyla oluşan çomaklaşmanın yavaş ve ağrısız gelişmesi, akciğer kanseri dışı nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Ancak hızlı ve ağrılı gerçekleşmesi akciğer kanseri belirtileri arasında yer alıyor. 8. Vücut ağrısı. Ülkemizde özellikle sırt ve omuz ağrısı şikayetlerine sıkça rastlanırken masa başı çalışanlar bunu çoğunlukla duruş bozukluğu ve uzun saatler bilgisayar başında çalışmanın yol açtığı bir sorun olarak değerlendirebiliyor. Oysa akciğer kanserinin yayılması durumunda sırt ağrısı, omuz ağrısı, kürek kemiği ağrısı, kol bacak ağrısı ya da beyne sıçramışsa şiddetli baş ağrısı önemli belirtiler olarak kendini gösteriyor. Boyunda ve köprücük kemiğinin üzerindeki bezelerde büyüme ise özellikle akciğer kanserine işaret ediyor. 9. Sık tekrarlanan enfeksiyon. Bronşit ve zatüre gibi solunum yolu enfeksiyonlarının sık tekrarlanması ve iyileşmemesi de akciğer kanserinin belirtilerinden. Özellikle 15 yıldan daha uzun süre günde bir paket sigara içen ya da sigarayı bırakmasının üzerinden 15 yıl geçmemiş olan kişilerde mutlaka yılda bir kez tarama öneriliyor. Bilimsel çalışmalar 55-74 yaş arasındaki yoğun sigara içme öyküsü olan kişilerde düşük doz akciğer tomografisi ile akciğer kanserinin erken saptamanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Birinci evre denilen erken evrede tedaviyle başarı oranı %80-90'ı bulurken uzun yıllar sigara içmiş kişilerin hiçbir şikayetleri bulunmasa da düzenli kontrole gitmeleri şart. 10. Göz kapağında düşme. Göz kapağında düşme ve göz bebeğinde küçülme ile yüzün aynı tarafında terleme olmaması da akciğer kanserini işaret edebiliyor. Bu durum tıpta Horner sendromu olarak isimlendiriliyor. Akciğer tedavisinde iki önemli gelişme. Son yıllarda akciğer kanseri tedavisinde iki gelişme oldukça önem taşıyor. Birinci gelişme sayesinde küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde tümör genomik özelliklerini özellikle EGFR, ALK gibi genetik değişikliklerin varlığını araştırarak uygun hedefe yönelik tedavilerin kullanımı sağ kalımda uzama sağladı. Tedaviye bağlı yan etkilerde de belirgin azalmaya yol açtı. Diğer önemli gelişme ise immünoterapi de oldu. İleri evre akciğer kanseri tedavisinde immünoterapi kullanımı hastaların sağ kalımında ve yaşam kalitesinde önemli gelişmelere neden oldu. Tanı sırasında tümörün belli özelliklerini saptayarak immünoterapiyi kemoterapiden önce kullanmak mümkün oldu.